Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size tekrar aralıklı oruçtan bahsetmek istiyorum. Daha önce bir video hazırlamıştım ama bu şimdiki video biraz daha detaylı bir şekilde aralıklı orucu anlatacağım. Şimdi öncelikle aralıklı orucu nasıl bir sistem olduğunu anlatmam lazım. 16 saatlik bir açlık süremiz var ve 8 saatlik bir yemek süremiz var. Yani bu iki pencereden oluşuyor. 16 saat boyunca hiçbir şey yemeyeceğiz. Sadece şekersiz ve sütsüz sıvılar tüketeceğiz. Ve bu 8 saatlik yemek penceresinde de sağlıklı 2 tane öğün yapacağız. Mesela sabah 10'da kahvaltınızı yaptınız. En geç akşam 6 gibi akşam yemeğinizi de yapmış olmanız lazım. 11'de kahvaltı yaptıysanız sabah, en geç akşam 7 gibi akşam yemeğiniz yenmiş olması lazım. Yine aynı burada da öyle. 12'de kahvaltı yaptınız. Akşam 8'de en geç akşam yemeğinizi de yemiş olmanız lazım. Yani bu 8 saatlik içerisinde 2 öğün ama sağlıklı öğün yapılması lazım. Ve geri kalan zamanı, yani 16 saatlik bir zaman dilimi var. Yani ertesi gün saat 10'a kadar hiçbir katı, hiçbir şey yemiyoruz. Sadece çay, kahve, bitki çayları, su tüketebiliyoruz. Bunların hiçbirinde şeker, süt olmaması lazım. Neden? Çünkü süt, şeker, kalori, o tür şeyler tokluk hissini uyandırıyor. Yani leptini bozuyor. Leptin tokluk hissidir. Onu bozuyor. Biz burada oruç bozuluyor diyoruz ama oruç kelimesine de çok takılmayın. Bu açlıktan bahsediyor. 16 saatlik açlık, yani oruç süresinde herhangi bir şekerli, yağlı bir şey tükettiğiniz zaman leptin bozuluyor. Ondan sonra tekrar sistem bozulmuş oluyor. O yüzden sadece şekersiz ve sütsüz içecekler içiyoruz. Şimdi gelelim, yasak listesi var mı? Aslında yasak demek istemiyorum. Çünkü neden? Yasak demeye başladığımız zaman beyniniz bunu negatif olarak algılıyor ve acıkmaya başlıyorsunuz, strese giriyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim, birçok yanlış etki bırakıyor vücudumuzda. O yüzden biz buna yasak demiyoruz. Sağlıklı beslenme diyoruz. O yüzden ben size buraya aşağı yukarı nasıl beslenilebilir, yasak veya işte ölçülü neler yememiz lazım yazdım. Mesela patates yasak diyoruz. Yasak dediğim zaman kendinizi o kadar da kasmayın. Haftada 1-2 kere 3-5 patates parçası, yani kızartma yediniz diye aralıklı orucunuz tamamen bozulmaz. Yani haftada 1-2 kaçamak yapabilirsiniz. Mümkünse bunu akşam yapmayın. Kahvaltınızda yapın. Akşama kadar telafisi olur. Pirinç yasak dedik ama bazı pirinç türleri var. Onların içinde un yok. Mesela basmati pirinç. Buna müsaade ediliyor. Yine aynı ölçülü bir şekilde ne olur? Mesela 4 yemek kaşığı olur. Hamur işleri yasak. Ben buraya yufka yazıyorum çünkü köy yufkası mayasız ve tam buğdaydan yapıldıysa bunu sağlıklı beslenmemize katabiliriz. Akşam değil tabii ki, kahvaltımızda bir tane yufka yiyebiliriz diye düşünüyorum ben. Şeker yasak dedik. Neden? Çünkü 16 saatlik boyunca yasak. Ama 8 saatin içerisinde yaptığımız 2 öğünün içinde meyve yiyebiliyoruz. O yüzden ben şekere yasak diyemem. Öğünlerimizde biraz meyve türleri ekleyebiliriz. Ekmek yasak dedik çünkü beyaz ekmek yasak. Burada tam buğday ekmeğini kahvaltıda bir dilim yiyebiliriz. Ardından tok tutucu bulgur yiyebiliyoruz. Bunu da aynı şekilde akşam yemeğinde 4 yemek kaşığını geçmesin. Aynı basmati pirinci gibi. Ve öğününüzde dikkat etmeniz gereken, mutlaka et olsun, bulgur olsun
bol yeşil bir salata olsun, hatta renkli olsun. Ben her zaman tavsiye ediyorum renkli salatayı. Neden? Çünkü o salata ne kadar renkli olursa öncelikle gözümüzü doyuruyor. Gözümüz doyunca beynimiz doyuyor. Ondan sonra da mideye belki salatanın anca yarısını yemiş oluyoruz. Anlıyor musunuz? Yani orada beynimize pozitif sinyaller veriyoruz. Az yemeğe alıştırıyoruz. Ardından bazı da şeyler var. Hani burada aralıklı oruç iyi, hoş, güzel, güzel kilo verdiriyor. Ama uzun süre yapıldığı zaman, hatta açlık süresini fazla uzatıldığı zaman orada bir hormonal dengesizlik başlıyor. O yüzden 24 saatlik açlıkları yasaklıyoruz. Yani tek öğün beslenenler sıkıntılı. Tek öğün beslenmeyin. Mutlaka yapacağınız oruç saatleri 16 saati geçmesin. Burada yazdık. 16 saati geçmesin. Değilse hormonal değişiklik oluyor. Nasıl bir şey mesela? Östrojenin dengesi bozuluyor ve regliniz kesilebiliyor. O yüzden 16 saatten fazla açlık sürenizi uzatmayın. Burada bazı arkadaşlar bunun tecrübesini yaptı. Ne oldu mesela? 2 ay boyunca aralıklı orucu yaptılar. Regelleri gelmedi. Bunu düzeltmek için bir hafta boyunca 3 öğün yaptılar. Ama yine sağlıklı öğün yaptılar. Mesela diyelim sabah kahvaltısını 8'de gibi yaptılar. Öğlen normal bir öğün ve akşam yemeği. Geri kalan zaman içinde tabii ki akşamları atıştırmalar yok. Bu şekilde bir hafta boyunca normal beslenince tekrar regleri geldiğini gördük. Baya birkaç kişiden geldi yani böyle şeyler anlattılar bana. O yüzden ben de burada size tavsiye ediyorum yani uzun süre yaptığınız aralıklı oruç eğer reglinize zarar verdiyse bu beslenme düzeninizi 3'e çıkarın. O zaman düzelecektir Allah'ın izniyle. Ondan sonra aralıklı orucun tavsiye edilmeyecek kişileri de var mesela. Zaten zayıfsanız aralıklı orucu yaptığınız zaman o kadar çok yağ oranınız düşer ki anoreksiye dönüşür. Anoreksi de bir hastalıktır. Yani yiyememe hastalığı. O yüzden burada da dediğim gibi eğer kilonuz gerçekten düzgünse aralıklı orucu yapmayın yani. Sağlığınız bozulur. Aralıklı oruç da bazen bazılarına kilo aldırıyor. Neden? Çünkü 2 öğüne kendimizi kısıtladığımız için bünye fazla acıkmaya başlıyor. Çok yediriyor. Böyle de vücut sizi kandırıyor yani. Kendini korumaya alıyor ve ilk yediği öğünde haddinden fazla yediğinizi stoklamaya başlıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Herkese bu aralıklı oruç yaramayabiliyor. Bazen de bazı kadınlarda hiç etki yapmıyormuş. Yani araştırmalar öyle gösteriyor. Çünkü ilk başta bu aralıklı oruç erkekler için hazırlanmış bir diyet yeme sistemiydi. Anlatabiliyor muyum? Yani erkekler için uygunmuş. Biz kadınlar yapınca birçok yan etkiyle karşılaşmışız. Araştırmalar öyle gösteriyor. Yani östrojenin bozulması gibi. O yüzden diyorum yani aralıklı oruç bir diyet değildir. Sağlıklı bir yaşam stilidir. Ve bunu siz hayatınıza uyarlamanız lazım. Mesela çalışma saatinize göre en uygunu hangisi, birkaç çeşit denemeniz gerekebilir mesela. Buradaki yazdığım gibi nasıl burada 10, 11, 12 kahvaltı saatleri yazdıysam bu sizin yaşam stilinize göre uyarlamanız gerekiyor. Ve önemli bir kural daha var. Uyumadan önce en az 4 saat önce yemek yemiş bitmiş olması lazım. O yüzden burada akşam 8'de yemeğini yiyenler dikkat etsinler. Burada yani yeterince erimemiş oluyor yedikleriniz. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Aşağı yukarı her şeyi de anlattığımı düşünüyorum. Yine sorularınız olursa gruptaki arkadaşlarla hep beraber moderatör arkadaşlarımla size yardımcı olmaya çalışırız. Ha tabii bir de ara öğünler var. Ara öğünleri de
şu saat diliminde yapabilirsiniz. 8 saatlik yeme penceresinde aşağı yukarı saat 3 gibi yapın ara öğününüzü. Ve sağlıklı bir ara öğün olması lazım. Burada diyet kraker yazdım mesela. Cacık, badem olabilir bir avuç kadar. Protein barı olabilir. Vaza dilimi. Bunun üzerine peynir sürerek mesela. Ardından 2 incir, kuru kayısı. Tabii bunlar gene ölçülü bir şekilde olması lazım ve 8 saatlik yeme penceresinde olması lazım. O yüzden burada dikkat edilecek çok kural var. Dikkat edin. Yani sanırım şöyle aşağı yukarı bütün bilgileri vermeye çalıştım. Umarım size çok faydası olmuştur bu bilgilerin. Dediğim gibi zaten kilo vermeye başlayınca dua edeceksiniz. İyi ki bu aralıklı oruçla karşılaşmışsın. İyi ki bu şekilde beslenmeye başlamışım diyeceksiniz. Ve umarım dua edersiniz. Bu aralıklı orucu benimsediğiniz zaman etrafınıza da anlatmayı, yani ne bileyim tavsiye etme için de çekinmeyin. Mutlaka tavsiye edin benim yaptığım gibi. Çünkü ben uzman değilim, diyetetisyen değilim ama kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden YouTube kanalıma da abone olursanız verdiğim emeklere destek çıkmak açısından çok sevinirim. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.